Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında. Ons altın kayıplarını silmeye devam ederken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın enflasyonun daha uzun süre konuşulacağına dair ifadeler sonrasında değer kazanımını sürdürdüğünü görüyoruz. 1800 dolar seviyesi önemli olurken bu seviyenin üzerinde kalınabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerindeki hareketin yatay seyrine devam etmesi gerekiyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1790 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1770 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altına gelen tepki alımlarının hızlanması gram altındaki hareketi de destekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrasında dolar kurunda yaşanılan geri çekilme gram altındaki olumlu yönlü hareketi de baskılıyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 500 Türk Lirası ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararlarını yakından takip ederken Fed'in varlık alım programında değişikliğe gidilebileceğine dair sinyalleri vermesi İngiltere Merkez Bankası için önemli bir örnek teşkil edebilir. Artan vakalar nedeniyle planlanan sosyal hayata dönüş programının ertelenmesi parite üzerinde baskı oluşturmayı sürdürürken uygulanan aşıların delta mutasyonu üzerindeki etkisinin olup olmadığı ise araştırılıyor. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3975 ve 1,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3935 ve 1,39 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya Merkez Bankası toplantısından çıkan kararda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmezken pandemi nedeniyle fonlama önlemleri 2022'ye kadar uzatılırken Japonya tüfe manşet Mayıs ayında %0,1 olarak gerçekleşirken pandemi nedeniyle ekonominin kalkınmakta zorluk çektiği konuşulurken Japonya Merkez Bankası yetkililerinden piyasaya destek vermeye hazır oldukları açıklamaları geldi. Atlanta Fed Başkanı Bostic, maksimum istihdam konusunda aceleci olunmaması gerektiğiyle ilgili açıklamalar dikkat çekerken, dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 111,10 ve 112 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 110,60 ve 109,40 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take